sizlerle bu üzerimde gördüğünüz yanlarında böyle çok tatlı pencereler olan Ribana elbiseyi nasıl diktiğimi paylaşacağım. Bu modeli Pantene'in bir elbisesinde gördüm ve gerçekten çok beğendim. Daha uygun fiyata kendim mal etmek istedim. Görüntüsü çok tatlı, yapması da bir o kadar basit. İsterseniz hemen nasıl yapıldığına geçelim. Elbisemi yapmak için Ribana kumaş kullanıyorum. Elbiseyi yapmak istediğiniz boyuttan bir 10 santim kadar fazla kumaş olması yeterli. Kol için, yaka için parçaları kenarlardan çıkardım zaten ben. Öncelikle kumaşımı 2 kat bir şekilde önüme serdim. Kenarından tekrardan 2'ye katladım. Üzerine bir askılı tişörtümü yerleştiriyorum. Elbise belden oturması için bu düz olarak kesim olan kısmı birazcık üçgen bir şekilde katladım ki bel oyuntusu olsun. Daha sonra elbisenin uzunluğunu kumaşımda işaretledim. İşaretlediğim yere kadar belden itibaren açtırarak çiziyorum. Biraz kalem tipli bir şey çizdim ben. Böyle bir elbiseden de direkt kalıp çıkarabilirsiniz bu arada. Şimdi etrafından kesiyorum. Bu şekilde parçalar elde ettim. Bunlardan bir tanesini kenara alacağım. Elimde kalan parçanın yaka oyuntusunu açıyorum. Aynı şekilde kol kısmını da birazcık tıraşlıyorum. Bu şekilde görünüyor. Şimdi ön ve arka parçamı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştirdim. Omuz kısımlarından ve yan kısımlarından birleştiriyorum. Ribana gibi esnek kumaşları dikerken en iyi sonucu overlock makinesiyle alırsınız. Düz dikişle biraz patlama yapabilir ama yine de esnek dikiş veya zikzak kullanabilirsiniz. Ben sadece overlockla da dikmiyorum. Kenarına tekrardan düz dikişli gidiyorum. Overlock'daki iplerin beyaz olmasından kaynaklanıyor aslında bu yaptığım şey. Hani dışarıdan görünmesin esnediğinde diye. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi yaka ve kol kısımlarını kapatacağım. Bunun için bildiğimiz ribanadan şeritler kestim. Bunları yaparken ben artık göz kararı yapıyorum. Ribana kumaş zaten çok esnediği için bize avantaj sağlıyor. Yakasına göre böyle göz kararı biraz daha kısa olacak şekilde şeritler kestim. Aynı şekilde kol parçalarını da öyle yaptım. Bakın biraz daha kısa esneterek dikeceğiz. Kollara nazaran yakada biraz daha fazla kısa kesiyorum. Çünkü tam yakayı toparlaması gerekiyor. Ama isterseniz yaka çevresini ölçüp 0.6 ile çarparsanız da böyle tam oturan bir yaka elde edebilirsiniz. Şimdi bu şeritlerimi ikiye katlıyorum ve kenarlarından düz dikişle dikiyorum. Daha sonra bu attığım dikişi açtırarak şeridimi ikiye katlıyorum boyundan. Ve iki yanından iğneliyorum tam böyle orta kısımlarından. Dikişli olanı alt dikişime denkleştiriyorum. Diğer orta olarak iğnelediğim kısmı da omuz çizgisine denkleştiriyorum ve iğneliyorum. Burayı böyle çekiştirerek çepeçevre dikeceğim. Diğer kol biyesini de aynı şekilde geçiriyorum. Bu iki yerden dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şöyle dışarıya doğru çıkarıyorum. Şu an böyle çok saçma durduğunun farkındayım ama ütülediğimizde bu kendini toparlayacak. Daha yeni dikildiği için böyle. Sıra geldi yakayı yapmaya. Yaka için de aynı şekilde katlama yapıyorum. Dikişli yeri iğneliyorum. Bir de tam karşılık gelen kenarını iğneliyorum.
Ön ve arka yaka farklı olduğu için tam ortalamıyor omuzları. Bir tane omuzun dikişinden tutup böyle katlıyorum. Tam karşılığında neresi varsa yakayı da ikiye bölmüş oluyorum. Ve dikişli olan iğnemi omuzdaki dikişe denkleştirip diğer yarısını bulduğum yeri de karşı tarafa denkleştiriyorum, iğneliyorum. Burayı da yine aynı şekilde çekiştirerek dikeceğim. Burada kol ve yaka biyelerini aynı kalınlıkta yapmanız biraz daha kaliteli bir görüntü sağlayacaktır. Biraz da düzgün dikmeye özen gösterin. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi buraları güzelce ütüleyeceğim. Ve bakın çok güzel bir yaka kol parçaları elde ettik. Şimdi pencerelere gelmeden önce alt kısmı da kapatacağım. Böylece basic bir elbise yapımı da göstermiş olacağım size. Böyle esnek kumaşların alt kısmını veya kolları kapatırken çok sık sık iğnelemeye dikkat edin. Hafifçe kumaşı çekiştirerek düz dikişle dikebilirsiniz. O zaman patlama yapmıyor. Sık sık iğnelemenin sebebi de o kenardaki marullanmayı engellemek. Dikerken biraz daha kontrollü gidiyorsunuz çünkü. Ve bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra geldi artık pencerelere. Kenarlarından yuvarlak yuvarlak pencere açacağım. Bunu istediğiniz herhangi bir objeyle açabilirsiniz. Ben kavanoz kapağı kullanacağım. Tam belimin yukarısına bu şekilde kavanoz kapağımın yarısını yerleştiriyorum ve çiziyorum. Simetrik olması için ikiye katlıyorum. İkisini aynı anda kesiyorum. Bakın bu şekilde yüz yuvarlak pencerelerimiz oldu. Şimdi bunların kenarını kapatacağız. Yine riban abiye kullanacağım. Aynı şekilde göz kararı biraz daha ufak olacak şekilde iki parça kestim. Bu kez bunları birbirine dikmeyeceğim çünkü içerisinden bir bağcık geçireceğiz. Uç kısımlarını incecik katlayıp düz dikişle dikiyorum. İki kez katlamanıza gerek yok, içeride kalacak zaten. Daha sonra bu biyemi yine ikiye katlıyorum. Tam ortasını buluyorum. İğneyle işaretliyorum. Ve bulduğum ortayı üst taraftaki dikişime denkleştirip uç kısımlarını da alt taraftaki dikişime denkleştirip iğneliyorum. Eğer bağcıkların üst kısımda kalıp böyle pencereyi birazcık kapatmasını isterseniz tam tersini yapmanız gerekiyor. Yani açık kısımları üste iğnelemeniz gerekiyor. Uçların da çok ayrı gayrı olmamasına dikkat edin. Hafif böyle üst üste bindirin iğnelerken. Burayı da yine aynı şekilde çekiştirerek dikeceğim. Hiç zor bir işlem değil bu arada ama ben kaydırmamak için, hani o yuvarlaklığı bozmamak için önce düz dikişle yaptım. Çünkü overlockla kesiyoruz ya, sökme ihtimalim olsun diye. Ama çok da gerek yokmuş. Diğer pencereyi direkt diktim. Ve bu şekilde görünüyor. Bakın iç kısımlarını da overlockla temizledim. Çok güzel oldular. Şimdi sıra geldi bağcıkları yapmaya. Bağcık için kalan kumaşlarımı böyle birleştirerek bir şerit hazırladım yine. Bunu tersinden ikiye katlayıp kenarını overlockla dikeceğim. Biraz da çekiştirerek diktim böyle kıvrım kıvrım olsun diye. Overlock'un ipini de biraz uzun bıraktım. Uzun bıraktığım ipi bir şişin ucuna geçiriyorum. Bence en kolay bu şekilde geçiyor.
Daha sonra şişimi tünelimin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde düzüne çevirdim. Böyle yılan gibi bir bağcık elde ettik. Bağcığımı da böyle bir plastik yün iğnesinin içerisine geçirip hazırladığım pencere tünelimden geçiriyorum. Güzelce uçlarını düzenliyorum. Dilediğiniz gibi çekiştirerek bağlayabilirsiniz. Ben yuvarlak olarak bıraktım. Aynı şekilde diğer penceremi de yapıyorum. Ve böylece elbisem de bitmiş oldu. Gerçekten çok basit bir model, bir o kadar da tatlı bence. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.